Ben Selim. Dairenin 9. bölümünde bizim evdesiniz. Ben kendimi gıda girişimcisi olarak tanımlıyorum hayatımın bu döneminde. Teşvikiye'de yaşıyoruz. Ben Tuğçe. Benim de kendime ait bir markam var. Moda tasarımcısıyım. Ofisim de Teşvikiye'de. O yüzden tam bir mahalleliyiz. Bir plazanın içinde evimiz. O yüzden çok fazla komşumuz yok. Yani bu plaza içinde yaşayan tek daire biziz sanırım sürekli. Onun dışında hep ofis. Sadece iş yerlerinin olduğu bir iş hanı burası aslında. 6 katlı. Genelde de doktorlar, işte denizcilik şirketleri, işte bir tane pilates stüdyosu gibi yerlerin olduğu bir bina burası. Evet, o yüzden işte hani arada sen böyle spordan Titan'la falan geldiğin zaman beyaz gömlek, hani siyah etek, çok kurumsal giyinip işine sabah 9'da yetişmeye çalışan insanlarla asansöre biniyorsun, terliyorsun. Onlar da anlamıyorlar hani sen neden işte atıyorum terlikle Migros torbasıyla geldin ya da neden terliyorsun ve tight'lısın. Onlarda da bence bir şey var, soru işareti var bizle ilgili. Yani biz her şeye hakimiz ama. Bu ev hani tasarım olarak sanırım loft diye adlandırılan evet, bir kategorik ev oluyor. Yani 1+1 ama tabii bütün yaşam alanı ve teras ve oda ve bütün her yer tek bir duvarsız bir alan içerisinde tanımlı. Biz bu eve ilk girdiğimizde aslında çok kurumsal bir şirketin böyle bir çağrı merkezi gibi bir yerdi. Böyle duvarlar, işte pencereler örtülü, kapalı falan, çok karanlık bir yerdi. Ondan sonra işte evle alakalı değişiklik yapmaya karar verdiğimizde ilk yaptığımız şeylerden biri de tavandaki işte bu alçıyı sökmek oldu. Altından böyle bir kaset tavan çıktı. Biz inanamadık. Çok güzel. Bu kaset tavanın da böyle işte tabii ki beton ve yani inşaattan kalma bir şey olduğu için işte temizlemesini yaptıktan sonra hiç dokunmadan, hani hiçbir şey sürmedik üstüne, o şekilde bıraktık ve bence evin çok tanımlayıcı bir özelliklerinden bir tanesi haline geldi. Tavandan yere kadar işte bir doğrama ve cam kapı yapma şansımız oldu. Bu da evin inanılmaz derecede ışık almasını sağlıyor. burası bizim salonumuz. Yani salon dediğimiz yer aynı zamanda bizim hobi alanımız dediğimiz yer. Ondan sonra televizyon izlediğimiz, kitap okuduğumuz, işte her şeyi yaptığımız aslında alanımız. Böyle bir L kanepemiz var. Bu L kanepede böyle serpe yayılmayı ve hani demin Selim'in bahsettiği bu işte terasa açılan camları açmayı çok seviyoruz. O bizim için mesela tam bir yaz keyfi oluyor ya da yağmur yağdığında. Bir orta sehpamız yok, ondan bahsedebiliriz. Bilerek yok ve istemiyoruz. Çünkü bu alanın... Ayağımız takılıyor ve düşüyoruz. alanın boş olması hoşumuza gidiyor. Onun yerine minik 2 tane sehpamız var. Yastıklarımızın çoğu aslında bunların hepsi el örmesi. Ben bunlara bayılıyorum. Hani Selim'in annesinin ördüğü güzel şeyler. Aslında orada tekstil olarak çok fazla burada emeği var. Salonumuzda televizyon yok. Evet. Öyle bir olay da var. Yani salonda gördüğünüz üzere bir televizyon yok. Televizyonu tekerlekli bir sehpada kullanıyoruz ve istediğimiz yere sehpayı taşıyarak tekerlekli bir arabası var onun. Televizyonu sağa sola götürüyoruz. Böylece hem bu koltuk işte atıyorum birkaç arkadaşımızla beraber rahatça üstünde yatıp televizyon seyrettiğimiz bir şey de olabiliyor.
veyahut da olmayabiliyor yani. Değişik kullanım amaçları oluşturabiliyoruz evin içerisinde. Ailemizden olan şeyleri biz çok değerlendirmeyi seviyoruz. Farklı farklı yerlerde göreceksiniz. Ya yenileyerek kullanıyoruz. Ya işte o aldığımız haliyle onu bir şekilde eve adapte ediyoruz. Benim köşeme hoş geldiniz. Şöyle ki piyanomuzu tanıtayım size. Bu bize bir aile yadigarı piyano. Sanırım bir 30 yaşında var mıdır? Yok, attım. 20-25 yaşında olması gerekiyor. Bu son dönemde ben işte tekrar piyanoya başlamak istiyorum dedim. Çünkü son bir ortaokul resitalinde ben bunu yapamayacağım deyip ağlayarak ve hezeyanla böyle ailemin gözünün içine bakarak böyle bir sahneyi terk etmişliğim vardı. Onu tamamlamak istedim sanırım. O yüzden çok mutluyum. Bunun geri dönmesi beni çok mutlu etti. Bunlar Danimarkalı minik arkadaşlarımız. Selim'e doğum gününde gelmişti. Bu Selim ve ben. Benim için çok önemli bir şey. Erol Evgin'in bana sevgili Tuğçe'ye dostlukla diye imzaladığı bir en son 50. yıl konserinin ne denir? Minik bir şeyi, broşürü. Çünkü arkasındaki işte dansçıların kıyafetlerini biz yapmıştık. O yüzden benim için çok önemliydi. Onu da burada bu müzik anımızda yaşatmak istedim. DJ köşesine hoş geldiniz. Benim müzikle olan ilişkim çok eskiye dayanıyor. Herhalde bir 20 seneden fazla da DJ'lik yapıyorum. Bazen profesyonel, bazen amatör. O yüzden de işte yıllardır stüdyo cihazı olarak topladığım bir sürü cihazlarım var. Pick-up'ım var, mikserim var. İşte tabii ki dönemin DJ'lik, işte dijital DJ'cilik cihazı, işte traktör kullanıyorum. Onların stüdyo monitörlerim var falan. Bayağı bir aslında ufak bir stüdyoyu kaldıracak kadar bir cihaz var burada. Gördüğünüz büfeyi de kendi istediğim şekilde hem işte müzik cihazlarımı, hem plaklarımı, hem işte kitapları ve bazı aksesuarları taşıyabilecek şekilde ve üzerine de benim de rahatça DJ'lik yapabileceğim şekilde tasarladım ve bu şekilde işte kullanıyoruz. Bitki çok seviyoruz, toparlıyoruz. Hani bazen işte atıyorum farklı soğanları ya da kökleri hani alıyoruz. Veya atıyorum bu annemlerin yazlığının oradan bayağı arabayla gittiğimizde taşıyıp getiriyoruz. Saksıyı mesela benim favorim. Evin farklı yerlerinde, farklı renklerinde göreceksiniz. Bunu Menemen'den böyle bir amca var orada. Yine annemlere gidip geldiğimizde eğer vaktimiz varsa Menemen'e bir giriyoruz. Orada boy boy böyle sırlı renk mesela bu daha tatlı yeşil bir renk ama bunun lilaları oluyor, beyazları oluyor. Bizim evde böyle güzel bir şey gibi oluyor, sanki böyle bir renk atmışsın gibi oluyor. Saksılar hani suladığınız zaman parkeyi mahvediyor. Zaten burada biraz minik bir şey var. O yüzden Selim böyle çok tatlı yükseltiler yaptırttı. O böylece hani parkeyi hiç zedelemiyor. Ve o yükseltilerin üstüne koyuyoruz. Bir de böyle bir Eminönü'nde sepetçileri bilirsiniz. Eminönü'nde sepetçilerden aldığımız böyle bir sepet dolusu yastık ve desenli battaniyemiz var. Salonun şimdi diğer tarafındayız. Bu köşe aslında benim bu evde en fazla vakit geçirdiğim ve en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Bu koltukta onun bir uzantısı aslında. Öncelikle yerini çok seviyorum çünkü buradan hem dışarıyı görebiliyorum, böyle çok huzurlu bir yer hissi veriyor bana salonun bu noktası. O yüzden de işte kitap okumamı, dergi okumamı, işte bilgisayarda çalışmamı falan genelde burada yapıyorum. Annesinden hani kalan bence çok güzel bir parça. O yüzden hemen kanepenin yanında bu dergilerle beraber benim çok hoşuma gidiyor. Kütüphane gelmeden önce bütün kitaplar böyle yerde sıralıydı. Yerde duran kitapları da bir yere kadar kullanabildik. Sonra bir kütüphane gerekti. İşte buraya tam olacak şekilde tasarladık ve yaptırdık.
Kitaplarımızı işte hepsini buraya koymaya çalışıyoruz. Bazen çok oluyor, çıkarıp başka yere götürmeye çalışıyoruz falan. Valla kitapları şöyle konularına göre bölüyoruz. İşte daha fazla tasarım, işte mutfak, müzikle alakalılar var burada. İşte dergilerimiz, ondan sonra işte daha yukarıda romanlar alt kısmında. İşte benim plaklarımın devamı var burada. Salonun aslında evin ikinci salonu, ikinci önemli kısmı mutfaktayız. Önemli olmasının en büyük nedeni mutfakta çok vakit geçiriyoruz. Aynı zamanda ev açık olduğu için bir sürü arkadaşımız geldiğinde de hani bir kısmımız burada işte yemek sonrasında daha çok masada oturuyoruz. Diğerleri kanepeye geçiyor. O yüzden gerçekten mutfak çok yaşayan bir yer. Masa, habitat. Masamızda genelde biz runner ya da bir tekstil kullanmayı çok seviyoruz. Bu mesela Kapalı Çarşı'dan buldum, bir yazmacı vardır. Beyazıt Kapısı'na yakındır. Murat, ben oradan çok hani böyle bir şeyler almayı çok seviyorum. Battaniyeler oradan alıyorum, şal alıyorum, kumaş alıyorum. Bu da böyle çok güzel bir taş baskıydı. Bu gri'nin üstünde çok güzel durduğunu hani düşündüm. Çiçek bizde çok oluyor. Hani terastaki veya ev içindeki saksı çiçeklerinin yanı sıra ben kesme çiçek de çok seviyorum ve biz bunları kutu kutu alıyoruz. Yani aslında yani semt çiçekçilerinden de alıyoruz ama böyle toptan böyle büyük kolilerde almayı çok seviyoruz. Sonra onları böyle kesip eve yerleştirmek çok tatlı oluyor. İşte burada arkadaşlarımıza yemek de yapıyoruz, arkadaşlarımızı ağırlıyoruz da. O yüzden hani salon kadar fazla kullandığımız bir alan burası. Açıkçası hani post-it'ler var, evet, niye bu post-it'ler burada? Şöyle, son dönemde kendime bir hobi edindim. Bilmiyorum, belki yakın zamanda başka bir şey dönüşür. Lokum yapıyorum evde. Amacım normal lokum reçetesini geliştirip günümüz tüketim trendlerini biraz daha uygun hale getirmek. Onun için de aslında normal reçeteleri alıp değiştirip kendim uyarlamalar yapıyorum. Onların notlarını buraya aldım. Aldıkça da işte iyisi, kötüsü, işte tamamdır, işte olmadı, mahvettik falan gibi bir sürü notlarla buraya onların yani sonuçlarını yazıyorum. Ama şu anda hepsi güzel çıkıyor, emin olabilirsiniz. Reçetesi çok geleneksel ve çok uzun zamandır değiştirilmeyen bir reçete. Nişasta, su ve şekerden oluşuyor. Ben bununla alakalı neyi değiştirebilirim diye bazı adımlar atmaya başladım. Evde lokum yapmaya başladım. Tabii ki bir süre olmadı bu lokumlar. Böyle 1,5 ay, 2 ay boyunca lokum yapıp her gün çöpe attım ben onları. Ondan sonra gittim, birisinden yardım aldım, bana reçetelerini gösterdiler. İşte ondan sonra dedim ki ben işte rafine şeker kullanmak istemiyorum. Ne kullanayım? İşte elma konsantresi kullanayım. Onun reçetesini geliştirdim. Ondan sonra işte ben meyve kullanmak istiyorum. Gerçek meyve tadı olsun deyip işte meyve püreleri kullanmaya başladım. Kendim yapmaya başladım. İşte etrafında işte kendi kuruttuğum meyvelerin tozlarını koymaya başladım. Burada da cihazlarım var. Yani normal bir hassas terazi var mesela. Normalde bir hani restoran dışında fazla göremezsiniz böyle bir cihazı. İşte böyle bir lokum yaptığım başka bir cihazım var. İşte tencere var, şu anda içinde dün hazırladığım çilek püresi var. Ondan birazdan lokum yapmayı planlıyorum. İşte burada da işte meyve sıkma cihazlarım. İşte burada işte bir sürü işte lokum yaparken kullandığım şeyler var. İşte pH metre, derece gibi bir sürü. Bunu da olabilir mi diye bir markalaşma sürecine hani en azından çevrem adına bir adım atayım diye başladım. Böyle bir serüven, böyle bir süreç benim için. Bilmiyorum, belki bir yerlere gelebilir. Gelirse sevinirim. Ondan sonra yoksa gelmezse de başka gıda girişimcisi olarak
Başka girişimler yaparım herhalde, bilmem. Tabii hayatımızda şöyle bir ses var, biraz onu yaparız. Hep bu makinenin dönme sesi ve kurutucunun sesi. Yani miyu 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 bir de diye bir ses. Ondan sonra ve hani hep ev güzel kokuyor. Tabii eli bu kadar mutfağa değmişken ben işten gelince sürekli başka şeyler de olmuş oluyor. Feci derli toplu oluyor. O yüzden ben çok mutluyum. Sadece o minik hani karecikleri hani sürekli yerken buluyorsun kendini. Her yemekten sonra, işte ondan sonra, bundan sonra. Minik bir kahve istasyonumuz ve mutfağın bütün yükünü taşıyan bir büfemiz var burada da. Burada şakayıklar var. Şakayıkları böyle Paşabahçe'nin, aslında burada bayağı şöyle bir kısım Paşabahçe diyebilirim. Bu vazo benim hoşuma gidiyor, hani böyle hafif buzlu gibi. O yüzden buraya hep renkli bir çiçek koymaya özen gösteriyorum. Yeşilin üstünde de böyle renk bana tatlı geliyor gibi. Bütün o lokum yapma şeyiyle beraber bütün tabaklarımızı ve servis tabaklarını buraya koyduk. Büfe üstü ya da masa üstü dekoru yaparken böyle alçaltı ve yükselti benim çok hoşuma gidiyor. Böyle bir 3 boyut katıyormuş gibi geliyor. O yüzden böyle keki bu şekilde bir şeye koymak hoşuma gidiyor. Burada da bir Nespresso kahve makinamız var. İşte burayı tamamen bir kahve gibi kullanıyoruz. Şöyle bir kaktüs bardak setimiz var. Ya genelde gibi biraz olacak ama böyle resmen bunda içmeye kıyamıyorum. O kaktüsü bozmak hoşuma gitmiyor. Evimiz 1+1 diye söylemiştik ve salon ve mutfağın bir arada olduğu bölümlerin sonuna geldik ve size bir sürprizimiz var. Yatak odası. Şu anda yatak odasındayız. Yatak odasında aslında 2 tane bölüm var. Hani ortada yatak var. Benim olduğum tarafta çalışma alanı. Aslında burası çok hani çalışmak için rahat ve insanın konsantre olabileceği bir alan. Tuğçe'nin bölümü orası, benimki de burası. İşte burada hani biraz daha izole bir şekilde, işte evin geri kalanından uzakta, biraz daha konsantre olmak istediğimiz zaman burada çalışıyoruz. Ben ders çalışıyorum burada. İşlerimi de yapıyorum tabii ki. Yatak odasının bu kısmında böyle bir gömme dolabımız var. İkimiz de bu dolabı kullanıyoruz. Bayağı hani kullanışlı bir dolap aslında. 3 parçadan oluşuyor. İşte böyle raflı, bol bol hani şeyleri var, bölümleri var. Rahatça sığabiliyoruz. Bazalı bir yatak. O yüzden de bahsettiğim gibi yani çok rahat, yatağın altına da bir sürü şey koyabiliyoruz. Bu örtüyü ben zamanında Şirince'den almıştım. Genelde sevdiğimiz desenler çok grafik desenler olabiliyor. Ama böyle arada tatlı etnik desenler de güzel oluyor. Başucumuzda böyle 2 tane minik sehpamız var. İşte bir sürü kitaplarımız var. Genelde burada hani akşamları işte böyle yemekten sonra biraz da yorgunsak bazen yatağa erken girdiğimizde böyle kitap okuyoruz. Keyifli oluyor. Ve hani burası da o yüzden tatlı bir rahatlama alanı oluyor. Ve banyomuz. Küçük, tatlı, böyle kompakt bir banyomuz var. Ev 1+1 ve hani tek tuvalet banyo burası. Gri, yani her yeri mermer. O yüzden böyle bir tatlı bir şey havası veriyor insana, sanki böyle bir güzel bir hamama girmişsin gibi, seviyorum onu. Mermeri tamamlayan böyle bir gri bir şeyi var. Ne denir? Bütün her şeyimizi koyduğumuz, işte böyle takıları koyduğumuz. Burada yine bütün benim eşyalarımın olduğu kremlerimiz,
Ondan sonra işte diş macunu, diş fırçası. Burada böyle bir kirli dolabımız var. Ondan çok açmayayım. Doluymuş. Bu griliği bölmek için de buradaki aksesuarları hep böyle mavi seçtik. Tek aslında farklı renk burada mavi. Terasımızı aslında biraz hani yeniliyoruz şu an. Bu tahtaları biraz yenileyeceğiz. Başka şeyler yapacağız. Aslında onlardan sen bahsetsen daha tatlı olabilir. O yüzden biraz daha yani terasta daha değişecek şeyler olacak. Ya aslında teras yani olması, ya evet birkaç bir şey daha değiştireceğiz ama bence şu anda yani evin en önemli tabii ki alanlarından bir tanesi. İşte bu terasa mangal partisi yaptığımızda atıyorum ne bileyim 30 kişi falan bile çok rahat sığıyoruz. Sığıp böyle delicesine etler yediğimiz oluyor yani. Bayağı keyifli bir yer. İşte çiçeklerimizi ektik. Onları işte günlük sulamak lazım. Ondan sonra arka tarafta da görürsünüz işte Yasemin var, çiçeği var. Atıyorum burada bu defne yaprağı aslında. Yani defne yaprağı diye kullanılan defne ağacı. Ondan sonra işte zeytin ağacı var falan. Bir sürü işte sezonluk şeyler ekiyoruz. İşte atıyorum biberiye veyahut da işte lavanta, işte bu tip şeyler de ekiyoruz. Sezonun başındayız şu anda. Birkaç haftaya burası tamamen her şey dikilmiş olacak. Bu terasta aslında benim bir favorim, hani onu söylemek isterim. Aydınlatması hani böyle kır gazinolarındaki bir lambadır. İçinde bir tane sarı, işte bir tane de yeşil lambası var. O hani benim çok hoşuma giden bir detay terasla alakalı olarak. Bir de tabii ki hani evin camlarının, yani salonun terasa birebir düz ayak açılabiliyor olması, yaz aylarında hani atıyorum içeriden bir şey çok rahat buraya taşıyabiliyoruz. Oturma alanı bir anda hani eve dahil olabiliyor. Hani bu da galiba benim en ne denir, terasımızla alakalı sevdiğim özellik. Evimize konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Size en azından yaşam alanımızla alakalı basit de olsa birkaç bir şey sunmaya çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biz keyifle yaşıyoruz bu evde. Hani bu şekilde tasarlamaya çalıştık ve tasarlamaya devam ediyoruz. Bizim için devam eden bir süreç bu. Çok teşekkürler. Videoyu izlediğiniz için de teşekkürler. O zaman görüşürüz. Bye.